Akvaryum kültüründen sevgiler, saygılar, zevkli hobiler. Bugün sizlere farklı bir konudan bahsetmek istiyorum. Diğer videolarımızda sizlere nasıl balık üretebileceğimizden, nasıl sağlıklı balık besleyebileceğimizden ve akvaryumda yaptığımız pek çok hatadan bahsederek sizlerin bu hobiyi daha güzel şekilde yapması için uğraştım. Şimdi ise bu hobiyi nasıl gelir haline getirebileceğimizden bahsedeceğim. Evde balık üretip satmanın artı ve eksi yönlerini sizlere tek tek açıklamak istiyorum. Eğer bu konu sizler tarafından ilgi görürse daha detaylı olarak bir video hazırlamayı düşünüyorum. Haydi başlayalım. Öncelikle sevgili dostlar, videolarımızın daha çok hobiciye ulaşması adına beğenmeyi, abone olmayı ve özellikle de kanalımızı eş, dost ve arkadaşlarınıza önermenizi rica ediyorum. Evlerdeki bütün balıkların güzel yaşamaya hakkı var. Ayrıca bizi Facebook ve Instagram hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Balıklarımızın günlük hallerini ve özel görüntülerini her gün sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıyorum. Aslında üreticilerin pek çoğu bu işi ekonomik bir gelir haline getirmeden önce evde hobi olarak başlamıştır. Zamanla ürettikleri ve büyüttükleri bu balıkları satma düşüncesiyle bir üretimhane açmışlardır. Son dönemlerde ise pek çok hobici, ülkemizdeki ekonomik durumun zayıflamasına bağlı olarak ek gelir elde etme düşüncesi içerisine girmiştir. Bu ek gelir getirici işlerden biri de yapması basit gibi görünen balık üretmek ve satmaktır. Aslına bakarsanız bu iş o kadar da kolay bir iş değildir. Çünkü canlı bir hayvan ile uğraşıyorsunuz. Her an balıkları öldürme riski taşıyorsunuz. Öncelikle merak ettiğiniz ilk sorunun cevabıyla başlayayım. Evet, evde balık üreterek ek gelir elde edebilirsiniz. Ancak bunu ana gelir kaynağı olarak düşünmek yanlış olur. Ana gelir kaynağı olması için bu işi büyütmeniz ve bir üretimhane açmanız gerekir. Orada da karşınıza pek çok prosedür çıkacaktır. Ancak evde kuracağınız 1-2 akvaryum ile balık üretebilirsiniz. Böylece hem balıklarınızın yem parasını, akvaryumda kullanacağınız ekipmanların parasını çıkarmış olursunuz, hem de bu hobiyi sürdürmüş olursunuz. Sonuçta da yaptığınız bu hobi size ekonomik olarak bir yük getirmemiş olur. Ancak 1-2 akvaryum ile ciddi paralar kazanacağınızı düşünmek hata olur. Yapacağınız ilk iş tabii ki önce balık üretmek. Maalesef her balığın ekonomik değeri aynı değil. Ucuz olan balıklar var, pahalı olan balıklar var. Burada hemen pahalı balık üretmek daha doğru diye düşünmeyin. Ucuz balık da sürümden kazanırsınız. Daha kolay satılır. Pahalı balık daha zor satılır. Tabii pahalı balığı öldürürseniz ekonomik olarak size daha fazla zararı da olacaktır. Burada size tavsiyem balığı ucuz pahalı diye sınıflandırmadan zevkle besleyeceğiniz balığı seçin ve besleyin. Dediğim gibi evde öyle büyük paralar kazanılmaz. En azından zevkini çıkarmış olursunuz. Zaten bu videodaki amacım sizlerin ticari olarak bu işe girişmeniz değil, hem hobinizi yapmanız hem de masraflarınızı çıkarmanızdır. Ticari olarak düşünenler için daha sonra başka bir video yaparız. Orada çok daha detaylı ve iyi düşünülmesi gereken konular olduğunu söylemek isterim. Sonuç olarak hangi balığı beslerseniz besleyin, yavru ürettiğinizde bu yavrulara verecek bir yerler bulabilirsiniz. Ürettiğiniz yavruları arkadaşlarınıza, akrabalarınıza ya da pet shoplara satabilirsiniz. Pet shoplar nakit olarak almak istemeyecektir. Ancak onlarla yem ve malzeme takasına girebilirsiniz. Bu sayede balıklarınız kendi yem paralarını çıkarmış olurlar. Videomuzun devamında sizlere alternatif satış alanları da önereceğim. Bu sayede satış yapabileceğiniz yerleri de çeşitlendirmiş olursunuz. Ancak burada size hayalde satmak istemem. Evde balık üreterek çok büyük paralar kazanılacağını düşünmek de yanlış olacaktır. Biraz önce de belirttiğim gibi akvaryum sayınızı artırır ve üretimhane şekline dönüştürürseniz daha fazla gelir elde edebilirsiniz. Bu da ev ortamında kolay kolay yapılabilecek bir durum değildir. Balıklarınızdan yavru aldığınızda onları hemen satamazsınız. Onların başka bir akvaryuma girdiğinde sorun olmayacak büyüklüğe erişmeleri gerekir. Genelde birkaç ay içerisinde yavrularınız farklı bir akvaryumda yaşayacak duruma gelirler. Dikkat etmeniz gereken bir diğer konu hangi balığı seçtiğinizdir. Üretmek istediğiniz balığın hem beslenmesi hem de üretilmesi zor olmamalıdır. Çünkü bazı balıklarda yavru almak zor bir süreçtir. Örneğin Japon balıklarını beslemek kolay olsa da üretmek zordur. Evde üretip yavruları satabileceğiniz balık türü olarak sizlere lepistesi öneririm. Hem beslemesi kolay bir balıktır hem de üretmesi. Hatta kanalımızda saklama kabında lepistes üretme konulu bir videomuz var. Sağ üst köşeye tıklayarak izleyebilirsiniz.
Lepistes yavruları 1 ay içinde satış boyuna gelmektedir. Ayrıca 3-4 ayda da yavru verecek boyuta gelebilmektedir. Bu sebeple lepistes, molly, kılıç gibi balıklar yeni başlayanlar için ilk tercih olabilir. Ayrıca bu tür balıklar insanlar tarafından daha çok tercih edildiği için satmanız da daha kolay olacaktır. Evde üretebileceğiniz balıklar arasında sarı prenses, Iceman, Yunus gibi balıklar da vardır. Beslenmesi kolay ve dayanıklı balıklardır. Yine piyasada çok tutulan ve pet shoplarda rahatlıkla bulabileceğiniz, yavrusunu pet shoplara kolay bir şekilde satabileceğiniz balıklardır. Balık seçimi yaparken dikkat etmeniz gereken bir diğer önemli nokta, besleyeceğiniz ve üreteceğiniz balıkların istedikleri minimum gereksinimlerin yerine getirilmesidir. Çünkü balıklar kendilerini rahat ve huzurlu hissettikleri dönemde yavru vereceklerdir. Bunun için de onlara uygun akvaryumlar oluşturulmalıdır. Örneğin Tropeus gibi türler için büyük ve uzun bir akvaryum gerekirken lepistes, molly ya da kılıç balığı gibi türler için küçük akvaryumlar yeterli olacaktır. Vatoz ve diskus gibi balıklar da küçük akvaryumlarda üretilirler ancak beslemesi ve yavru alması daha zordur. Ayrıca akvaryum için uygun bir filtre sistemi belirlemeniz ve edinmeniz gerekecektir. Eğer üretim düşünüyorsanız kaliteli bir ısıtıcınızın da olması önemlidir. Çünkü damızlık balıklarınızın düzenli üremesi, yavruların sağlıklı bir şekilde büyümesi için ısıtıcı şarttır. Kısacası üretmek istediğiniz balığı seçerken gereksinimlerini ve zorluklarını iyice araştırmanızı öneririm. Filtre sistemi ve ısıtıcılardan bahsetmişken burada elektrik maliyetiniz olacağını da belirtmek isterim. Kullandığınız motor ve ısıtıcılar belli bir tüketim gerçekleştirecekler ve bu size elektrik faturası olarak dönecektir. Bu sebeple de ısıtıcınızın ayarını yaparken balıklarınızın gereksiniminde fazla bir sıcaklık seçmemeye dikkat edin. Ayrıca motorlarınızı da seçerken düşük tüketimli ürünler almanız yararlı olacaktır. Kanalımızda balık beslenmesi, üretilmesi, akvaryum seçimi dahil aradığınız tüm konulara ilişkin bilgiler bulunmaktadır. Diğer videolarımızı da izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi gelelim ürettiğiniz bu balıkları satmaya. Videonun başında yakın çevrenize ya da pet shoplara balık satabileceğinizi söylemiştim. Daha çok hedef kitleye ulaşmak için sosyal medyayı da aktif olarak kullanabilirsiniz. Ürettiğiniz balıkları Facebook gruplarında ya da Instagram'da sayfa açarak satmanız mümkün. Bildiğiniz gibi Instagram, insanların ek gelir elde etmek için çok sık kullandığı mecralardan biri. Ayrıca Sahibinden ve Letgo gibi sitelerde de balık satışı gerçekleştirilmektedir. Bu tür sayfalarda da ilan açarak satış yapabilirsiniz. Sizlere son olarak bir uyarıda bulunmak istiyorum. Videonun başında da belirttiğim gibi canlı bir hayvan besliyorsunuz ve bu canlının ölme riski var. Yanlış bir hareket sonucu balıklarınız hastalanabilir ve ölebilir. Bu riski göz önünde bulundurmalısınız. Bu sebeple de tamamen buradan gelecek gelire bel bağlanmamalı ve ekonomik durumunuzu riske atmamalısınız. Evet sevgili dostlar, bugün sizlere akvaryumda balık üreterek nasıl ek gelir elde edebileceğimiz, nerelerde satabileceğimizi, üretirken nelere dikkat edeceğimizi anlattım. Tüm bu süreçte kaliteli balıklar üreterek ve sabırlı olarak hareket etmeniz sizin için faydalı olacaktır. Umarım bu video faydalı olmuştur. Sormak istediğiniz bir şey olursa yine aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bizi Facebook ve Instagram hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olarak ve bildirimleri açarak bizlere destek olmanız kanalımızın gelişimi için çok önemli. Akvaryum kültüründen herkese sevgiler, saygılar, zevkli hobiler.